Merhaba arkadaşlar. Hiç geleceğin dünyasını düşündünüz mü? Sizce geleceğin dünyası nasıl şekillenecek? Şu an alışageldiğimiz hangi olgu veya varlıklar unutulacak? Hangileri daha üst seviyeye taşınacak? Ve bugün hayalini bile kuramadığımız acaba ne gibi yeni olgu veya varlıklarla karşılaşacağız? Bu videomuzda bu sorulara hep beraber yanıt arayacağız. Sonuna kadar izlerseniz videonun sonlarında geleceğe dair bir öngörü paylaşacağım. Doğrudan bu öngörüyü izlemek isteyenler için açıklama kısmında başladığı dakikayı belirttim. Hazırsanız video başlıyor. Aslında geleceğe dair bir öngörüde bulunmanın en kolay yolu geçmişe bakmaktır. Geçmişe baktığımızda nelerin değiştiğini, nelerin aynı kaldığını ve ne gibi yeniliklere ulaştığımıza baktığımızda, özellikle son yüzyıl içerisinde birçok kavram ve eşyanın tarih sahnesinden silindiğine, hatta unutulduğuna şahit oluyoruz. Teknolojinin ilerleme hızına baktığımızda ise günden güne daha da hızlanan bir ilerleyiş söz konusu. Bir örnek vermek gerekirse dedelerimizin hatta belki de onların babalarının kullandığı radyo, bugün tarih sahnesinden silinmiş durumda. Radyolar elektron tüpü denilen bir elektronik devre elemanının icadı ile mümkün olmuştu. Ancak bu devre elemanları çok yer kaplıyor ve ısınmaları ve soğumaları da çok geç oluyordu. Yani radyonun açma kapama tuşuna bastığınızda radyo öyle hemen açılmıyordu. Çünkü lambaların ısınması gerekiyordu. Bugün bu teknolojiyi bilen kullanan insan kalmadı. Çok değil 60-70 yıl öncesinden bahsediyorum. Hatta ilk siyah-beyaz televizyonlar bile bu devre elemanı sayesinde mümkün olmuştu. Ancak 1960'ların sonlarına doğru yerini yeni bir icada bıraktı, elektronik mucizesi olarak yorumlanan transistörlere. Bu devre elemanları çok daha az yer kaplıyor, çabuk ısınıyor ve çabuk soğuyabiliyorlardı. Yani elektronikte bir devrim yaşanmıştı. Radyoların döneminde yaşayan kaç kişi bugünkü bilgisayarları veya cep telefonlarını tasavvur edebilirdi? Transistör denilen bu hacmi küçük ama etkisi büyük icadın alışkanlıklarımızı, aile hayatımızı, sosyal yapıyı nasıl değiştirebileceğini kim kestirebilirdi? Transistörler sayesinde ev eşyalarımızdan kişisel eşyalarımıza kadar her şey tamamen yenilendi, hızlandı ve küçüldü. Bugün transistör olmasaydı evimizde, ofisimizde kullandığımız bilgisayarda olmayacaktı. Kullandığımız bilgisayarlarda, tabletlerde, cep telefonlarında hatta arabalarımızda, ev eşyalarında kullanılan mikro işlemci dediğimiz aygıtın içerisinde milyarlarca transistör var. Hem yenilikler sadece teknolojide değil hayatın her alanında olabilir. Örneğin politika anlayışımız, aile yaşantımız, alışkanlıklarımız, aklınıza gelebilecek her şey gelecekte teknolojiye bağlı olarak çok farklı olabilir. Aklımıza hayalimize gelmeyen bir yenilikle her şey değişebilir. İşte bu anlamda bazı bilim kurgu yazarları geleceğin dünyasını kendi varsayımlarına göre şekillendirmişler. İsterseniz kısaca bu romanları tanıyalım. Adı geçen bu romanların ilki birçoğunuzun da bildiği ve hatta okuduğu gibi George Orwell'ın 1984 adlı romanı. Bu romanda tek parti ve baskıcı devlet yapısının bir örneğini görürüz. Kitap, gelecekte devletlerin nasıl kontrolcü ve baskıcı olabileceğini gösterir. 1949 yılında yazılmış bu roman 1984 yılında geçmektedir. Yani yazar George Orwell, gelecekte baskıcı ve totaliter rejimlerin ülkeleri yöneteceğini öngörmüş, birbirine benzeyen aynı şeye inanan ve aynı şekilde yaşayan insanların bulunduğu bir gelecek distopyası oluşturmuştur. Bir diğer romanımız Neil Stephenson'un Parazit adlı romanı. Bu roman, 1992 yılında yazılmıştır. Zaman olarak 2000'lerin başlarını anlatmaktadır. Ulus devletlerin yerini güçlü şirketlerin ve bağımsız şehir devletlerinin aldığı bir dünyayı tasvir eder. Kitapta, hükümetlerin etkisi oldukça azalmıştır. Dünya büyük ölçüde mega şirketler tarafından yönetilmektedir. Parazit hem aksiyon dolu bir macera hem de derin düşünsel temalar içeren, teknolojiyi ve toplumu eleştiren bir bilim kurgu romanıdır. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Geleceğe dair farklı bir distopya çizen diğer bir romanımız ise yine Neil Stephenson'un Elmas Çağı adlı romanıdır. Bu romanda, ulus devletlerin yerini almış olan fiyotlar denilen küçük, bağımsız topluluklar anlatılır. Kitap, teknolojinin ve nanomühendisliğin toplumsal yapıları nasıl dönüştürdüğünü gösterir.
Bir diğer romanımız ise Ursula K. Le Guin'in Mülksüzler adlı romanıdır. 1974 yılında yazılan bu roman uzak bir geleceği anlatmaktadır. Roman mekan olarak iki ayrı gezegende geçmektedir. Urras, lüks ve kapitalist bir gezegendir. Toplum, ekonomik eşitsizlikler ve büyük mülkiyet sahipliği ile karakterizedir. Bu gezegende sosyal adaletsizlikler ve ekonomik farklılıklar belirgindir. Anarres, anarşist bir toplumu temsil eden bir gezegendir. Bu gezegende mülkiyet ve devletin olmadığı, eşitlikçi ve işbirlikçi bir yaşam biçimi hakimdir. Anarres, idealist bir sosyal yapıyı ve anarşist bir toplum düzenini temsil eder. Roman, bu iki gezegen arasındaki kültürel, sosyal ve politik farkları ele alarak özgürlük, mülkiyet, eşitlik ve bireysel özgürlük konularını sorgular. Ana karakter Şevek, Anarres'teki bir fizikçidir ve hem kendi toplumunda hem de Urras'taki toplumsal yapıdaki adaletsizliklerle yüzleşirken, bu iki gezegen arasındaki farkları derinlemesine keşfeder. Bir diğer distopik romanımız 2005 yılında yayımlanan Charles Stross'un Hızlanan adlı romanıdır. Bu roman, birkaç farklı dönemi kapsayan bir dizi kısa hikaye ve roman parçası şeklinde yapılandırılmıştır. İşte bu zaman dilimlerinin genel bir özeti. 1. Yakın gelecek. Romanın başlangıç kısmı, 21. yüzyılın ortalarına yakın bir zamanda geçer. Bu bölüm, teknoloji ve yapay zekanın hızla ilerlediği bir dünyayı tasvir eder. İnsanlar ve makineler arasındaki etkileşimler, ekonomik ve sosyal değişimler bu dönemde önemli rol oynar. 2. Aşırı gelecek. Romanın ilerleyen bölümlerinde, teknolojik ilerlemenin ve yapay zekanın toplum üzerindeki etkileri daha belirgin hale gelir. Bu bölüm, teknolojik tekillik, singularity ve insan-makine entegrasyonunun nasıl gerçekleştiğini, insanlık halinin evrimini ve gelecekteki toplumsal değişimleri ele alır. 3. Çok uzak gelecek. Romanın sonlarına doğru, çok uzak bir gelecekte, insanların ve yapay zekaların galaksiler arası bir medeniyet kurduğu bir zaman dilimine geçilir. Bu dönemde, evrenin farklı bölgelerinde gelişen yeni toplumlar ve entelektüel varlıklar tasvir edilir. Hızlanan romanı, hızla gelişen teknoloji ve yapay zekanın toplumsal yapılar üzerindeki etkilerini, gelecekteki senaryoları ve olası evrimleri keşfeder. Bu yüzden, farklı zaman dilimlerini kapsayarak geniş bir gelecekteki evrimi ele alır. Bu romanlardan edindiğim izlenime göre, gelecekle ilgili kendi çıkarımlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Katılabilirsiniz veya daha farklı bir dünya tasavvur edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama lütfen ne düşündüğünüzü yorumlarınızda belirtin. Gelecekte dünyanın bambaşka bir yere dönüşeceği kesin. Teknolojinin girmediği bir alan, iş kolu kalmayacak. Şehirlerimiz, iş yerlerimiz, hatta günlük yaşamlarımız bile baştan sona değişecek. Bu dünyada ulusların bir önemi kalmayacak. Globalleşme diye isimlendirilen kavramı gerçek anlamda yaşayacağız. Yani kökeninizin veya hangi dine mensup olduğunuzun bir önemi kalmayacak. Çünkü güç artık devletlerde değil dünya çapında egemen olan şirketlerde olacak. Şirketler için ise önemli olan ulusunuz veya dininiz değil, yetenekleriniz ve iş yapabilme kapasitenizdir. Ulus devletler, güçlerini zamanla yitirecekler. Bu dünyanın en değerli insanları her tür teknolojiye aşina ve gerektiğinde çok rahat kullanabilen, eğitimli ve donanımlı insanlar olacak. Ulusların yerlerini alan endüstri ve inovasyon devleri şirketler, toplumun yeni mimarları olacak. Bu devasa yapılar, gücün ve kontrolün yeni sembolleri haline gelecek. Güç artık anlaşmalardan veya seçimden gelmeyecek. Veri, bilişim ve teknolojiyi elinde tutanlar güce sahip olacak. Bir anlamda şirketler, devletlerin yerini alacak. Şirketlerin egemenliğinde politika önemini yitirecek. Siyaset, seçimler, demokrasi gibi kavramlar artık şirket içine taşınacak ve dolayısıyla sizi kimin yöneteceğini seçemeyeceksiniz. En güçlü olan, en donanımlı olan insanlar şirketleri yönetecek. Her şey algoritmalar ve büyük veriyle yönetiliyor olacak. Bu dünyada sınırların ve pasaportların bir önemi kalmayacak. Algoritmalar ve iş sözleşmeleri hayatınıza yön verecek. Artık kim olduğunuz yani kimlikleriniz, dijital izlerinizle tanımlanacak. Yani sosyal medya hesabınız, dijital içerikleriniz büyük önem kazanacak. Hatta öyle bir zaman yaşanacak ki dijital izi bulunmayan insanlara şüpheli veya suçlu gözüyle bakılacak. Şu anki sosyal medya kullanma oranını düşündüğümüzde, gelecekte gerçek hayatla bağınız tamamen kopacak. Artık isteseniz de, istemeseniz de, her şeyinizle sosyal medyaya bağlı olacaksınız.
Her adımınız, her kararımız izleniyor ve analiz ediliyor olacak. Artık bir bayrağa veya bir ulusa bağlı olmanızın bir önemi kalmayacak. Bu büyük şirketlerin hegemonyasında bulunan dünyanın bir parçası olacaksınız. Kimliğiniz, çalıştığınız ve bağlı olduğunuz şirketle tanımlanıyor olacak. Sosyal güvencenizi de şirketiniz sağlayacak. Şirketinizdeki statünüze göre sosyal imkanlarınız olacak. Şirketler, yeni topluluklar ve aidiyet duygusu yaratacak. Kendinizi bir ulustan ziyade bu şirkete bağlı hissedeceksiniz çünkü her şeyinizi bu şirkete borçlu olacaksınız. Bu yeni dünyada, sadakat ve bağlılık, uluslara değil, şirketlere yönelmiş olacak. Şirketler, çalışanlarına yeni bir kimlik ve aidiyet sunacak. Bunlar, benim yakın gelecek için öngörülerim. Uzak gelecekte neler olabileceğini tahmin etmek ise çok zor. Çünkü gelecekte teknolojideki ilerleme hızını bilemiyoruz. Videonun girişinde örnek verdiğim transistör gibi devrim niteliğinde bir yenilik insanoğlunu çok farklı bir geleceğe götürebilir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, bilimle kalın.